Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Yarın pazar kahvaltınızda sevdikleriniz ve ailenizle birlikte lezzetle yiyebileceğiniz farklı bir kahvaltılık olsun istedim. Belki birçoğunuz yapıyordur ama yapmayanlarınıza da göstermek istedim. Gerçekten yapılışı çok kolay, ekonomik, çabuk ve güzel bir tarif. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Şimdi 2 adet patatesimizi bir soyacak yardımıyla güzelce soyuyoruz. Şimdi soyduğumuz ve güzelce yıkadığımız patatesi küp küp doğruyoruz. Patatesin yıkanması önemli çünkü gerçekten çok nişasta barındırıyor. Ve dolayısıyla yıkanmadan yapılırsa biraz yumuşak kalıyor. Şimdi büyüklüğünü size göstermek istiyorum. Çok küçük değil, çok büyük de değil. Ortalama bir ölçüde küp küp kesiyorum. 2 adet patates kullanıyorum. Ama siz lütfen kişi sayınıza göre uyarlayın. Kaç kişilik yapacaksanız patates miktarı değişkenlik gösterebilir. Ana malzememiz bu kahvaltılıkta patates. Şimdi 1 yemek kaşığı tereyağını tavama aldım. Tereyağını eritiyorum. Yanına da bir 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Daha lezzetli ve daha çıtır oluyor bu şekilde. Sadece tereyağıyla değil, sadece zeytinyağıyla da değil, ikisi birlikte muhteşem oluyor. Ben defalarca denedim. İmkanınız varsa bu şekilde yapmanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi tereyağımın erimesini beklemiştim. Tereyağım eridi. Kestiğim patateslerimi yağıma atıyorum. Güzelce hem yumuşayacak hem biraz çıtırdayacak, kavuracağım. Ben patateslerimi biraz kavurayım, sonra tekrar geleyim, sizi sıkmayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patateslerim gayet güzel bir şekilde kızardılar. Pişmeye yakın oldu. Şimdi hemen bu aşamada bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Bu şekilde çıtırlığını muhafaza edecek patateslerim. 2 yemek kaşığı kadar mısır unum var. Mısır unu olmasını tercih ederim. Çünkü böyle kuymak lezzeti veriyor mısır unu. Ama eğer evinizde mısır ununuz yoksa mutfakta çareler tükenmez. Normal un da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu patatesleri bırakmadan güzelce karıştırarak mısır ununun da kokusunun çıkmasını sağlayacağım. Karıştırmak önemli bu aşamada arkadaşlar. Bırakmayın sakın. Dediğim gibi kuymak lezzeti veriyor. Mısır unuyla biraz daha farklı bir tat oluşuyor. Ama ben unla da denedim. Unla da yapabilirsiniz evinizde olmadığı zaman. Dediğim gibi mutfakta çareler asla tükenmez arkadaşlar. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için sizlerin hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız ve halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Oynatma listelerimde pek çok tarif var sizler için çekmiş olduğum. Salatalardan tatlılara, et yemeklerinden sulu yemeklere, sebze yemeklerine kadar pek çok tarifim var, yüzlerce. Onları da bir gözden geçirirseniz beğeneceğinizi umuyorum. Çok çok sevinmiş olurum. Aynı zamanda bana da destek olmuş olursunuz. Bu arada ben karıştırmaya devam ediyorum. Patateslerim çıtır çıtır oldu. Mısır unumun kokusu çıktı. Şimdi sıra geldi yarım paket krema koymaya. Evinizde varsa krema koyabilirsiniz. Yoksa süt de koyabilirsiniz arkadaşlar. Zaten çok değil. Hemen biraz koyuyoruz. Çok fazla değil. Bir lezzet katsın. Biraz bir tat versin ve yumuşaklık katsın diye.
Şimdi bir çay kaşığı kadar da köri ilavesi yapıyorum ben buna. Çok yakışıyor çünkü. Kremamızı çektirdik. Zaten yarım paket koyduk. Kreması olmayanlar süt de koyabilir, tekrar söylüyorum. Şimdi üzerine rendelediğim kaşar peynirini koyuyorum. Evinizde hangi peynir varsa, kaşar olması da şart değil. Bu kahvaltılık bu kadar esnek. Mısır unu yoksa un, krema yoksa süt, kaşar yoksa herhangi bir peynir. Hepsi çok yakışıyor arkadaşlar. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Yemeğimin altı da kısık. Kaşarlarım eriyene kadar bekleyeceğim. Eridikten sonra da servise geçeceğiz. Evet arkadaşlar, mis gibi yemeğim hazır. Kaşarlarım eridi. Servis edelim. Son halini görelim bir de. Nefis kahvaltılığımız hazır. Hemen şıpşak 10 dakikada hazırlandı. Evde bulunan malzemelerle gayet ekonomik, çok lezzetli ve arada bir farklılık isteyenlere de damak tadı verecek bir yemek. Arkadaşlar bu arada bunu kahvaltılık olarak yemek zorunda değilsiniz. Et yemeklerinin yanında da harika bir şekilde garnitür oluyor. Ben çok sık yapıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve yorumlara yazarlarsa deneyenler nasıl bulduklarını gerçekten çok sevinirim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.